Dostlarım, ekran başına hoş geldiniz. Bugün burada vakit öldürmek için değil, vaktin hakkını vermek için toplandık. Eğer niyetiniz arkada gürültü yapsın diye bir şeyler açmaksa hemen o pembe dizilere geri dönebilirsiniz. Ama eğer bana zekamı hatırlatacak, ruhumu doyuracak bir şeyler var Mustafa diyorsanız doğru limandasınız. Bugün sadece dizi izlemeyeceğiz. İnsan zihninin karanlık dehlizlerinde, sistemin çürümüş koridorlarında ve kuzeyin o gri soğuk rüzgarlarında bir gurbet turuna çıkacağız. Hazırsanız kahvelerinizi ya da daha sert bir şeylerinizi alın. Başlıyoruz. I wanted a totally different life. A steady paycheck. Bir seri katilin ağzından çıkan ölüm ilahisi. Yeni favorimiz The Night Of'un o ağır ve puslu atmosferini alın, içine bir mahkumun hayatı pahasına girdiği bir casusluk oyununu ekleyin. Taron Egerton'ın bir mahkum, Paul Walter Hauser ise tüyler ürperten bir seri katil rolünde. Bir mahkumun serbest kalmak karşılığında bir katilin ağzından kurbanların yerini alma çabasını izliyor. Paul Walter Hauser'ın performansı kelimenin tam anlamıyla korkutucu derecede iyi. Dizi adalet sisteminin açıklarını ve bir insanın bir canavarın zihnine girmek için ne kadar ileri gidebileceğini sorguluyor. Temposu yüksek, gerilimi ise bir yay gibi gergin. Saf bir oyunculuk şöleni. Bu dizi arkadaş çevremizi iyi seçmemiz gerektiğini bize en sert yoldan öğretiyor. Eğer bir arkadaşınız size çok garip rüyalarından bahsediyorsa hemen uzaklaşın. Not for all the money in the world. How about freedom? He could win and walk. You have the chance to stop him. Don't approach him too early or he'll know we sent you for him. Why are you looking at me like that? Like you know me. Accelerate your timetable. If he walks, he'll kill. Again and again. It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent. Canavarın gözlerinin içine bakma. Suç draması denince aklınıza aksiyon, patlama, çatlama geliyorsa Mindhunter size çok uzak bir galaksi gibi gelebilir. David Fincher'ın ellerinde şekillenen bu yapım neden sorusunun peşine düşüyor. FBI'ın davranış bilimleri biriminin doğuşunu, seri katillerle yapılan o tekinsiz mülakatları izliyor. Dizinin renk paleti bile klostrofobik bir huzursuzluk veriyor. Katillerle yapılan görüşmelerdeki o statik kamera açıları izleyiciyi masanın üçüncü kişisi yapıyor. Aksiyon fiziksel değil, tamamen psikolojik. Karakterlerin evrimini izlerken karanlığa çok uzun bakarsanız karanlığın da size bakmaya başladığını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ed Kemper ile sandviç yeme sahnesinden sonra uzun süre kimseyle öğle yemeğine çıkmak istemeyebilirsiniz. Özellikle de karşınızdaki çok nazik ve devasa boyuttaysa. It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. I'm trying to warn you, your attitude is going to bite you in the ass. So young to be ruining people's lives. What did you do? You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you. There's no procedural rule book for how to talk to these people. If any of this is going to work, we need to talk to more subjects. More! You want truffles? You gotta get in the dirt with the pigs. Zekanın popüler ve kibirli yüzü Sherlock Holmes'u hepimiz tanıyoruz. Ama Benedict Cumberbatch'in hayat verdiği bu versiyon zekayı bir yüksek işlevli sosyopat peleriniyle üzerimize dikiyor. Modern Londra'nın kalbinde akıllı telefonlar ve GPS arasında bir dahinin nasıl parlayabileceğini kanıtlayan bir başyapıt. Paul McGuigan'ın yönetmenlik dehası Sherlock'un düşünce balonlarını ekrana yansıtarak bizi o muazzam zihin sarayına davet ediyor. Kurgu o kadar hızlı ki gözünüzü kırptığınızda bir seri katili kaçırabilir. Dizi bilgi çağında asıl gücün bilgi toplamak değil, bağlantı kurmak olduğunu yüzümüze vuruyor. Sherlock'un çıkarımlarını izlerken kendinizi dahi gibi hissedip bölüm bitince mutfağa gidip kumandayı neden buzdolabına koyduğunuzu çözemedim. İşte hayatın acı gerçeği bu dostlarım.
honestly help you? Nothing happens to me. We can go anywhere? Anywhere at the door, I think. My God. Anahtarın peşinde bir kozmik bilmece. Aslında bu bir oda. Ama öyle emlakçıların ferah güneş alıyor diye pazarlayacağı cinsten değil. 1960'larda bir motel odasında gerçekleşen gizemli bir olay sonrası odadaki sıradan eşyaların doğaüstü objelere dönüşmesini izliyoruz. Bir otobüs bileti sizi dünyanın öbür ucuna ışınlayabilir. Bir tarak zamanı durdurabilir. Dizi nesne fetişizmini kozmik bir korku ve merak unsuruyla birleştiriyor. Sinematografisi dönemine göre oldukça temiz olsa da asıl gücünü ya bu anahtar gerçekten her kapıyı açsaydı sorusunun felsefi ağırlığından alıyor. Her eşya aslında insanın doymak bilmeyen merakının ve sahiplik arzusunun bir metaforu. Diziyi izledikten sonra evdeki tükenmez kaleme bile acaba kapağını açarsam paralel evrene geçer miyim diye bakmaya başlıyorsunuz. Ama size bir spoiler vereyim. Geçmiyorsunuz. Sadece mürekkep akıyor ve halı mahvoluyor. There are events in motion that are greater than you could understand. What happened in that motel room? If I show you what's there, there's no going back. It will make you crazy. Tell me you can bring her back. Tell me! What's happening now? This is where the world almost ends. People all across this great nation are in pain. Bir ulusun reçeteli intiharı. Geldik listenin en can yakıcı, en gerçek halkasına. Dopsic tek bir ilacın koca bir ülkeyi, Amerika'yı nasıl bir opioid krizine sürüklediğini anlatıyor. İlaç şirketlerinin açgözlülüğünün, masum bir kasaba doktorunun ve çaresiz hastaların hayatını nasıl paramparça ettiğinin trajik bir hikayesi. Michael Keaton'ın oyunculuğu bir ders niteliği. Dizi doğrusal olmayan kurgusuyla bir yapboz gibi birleşiyor. Sistematik kötülüğün kravatlı adamların odalarında nasıl pazarlama stratejisi olarak adlandırıldığını görmek midenizi bulandıracak. Bu bir dizi değil, kapitalizmin insan hayatı üzerindeki otopsisi. Diziyi izlerken ilaca karşı o kadar doluyorsunuz ki başınız ağrıdığında bir aspirin içmeden önce yönetim kurulu toplantısı kararı beklemeniz gerekebilir. There might be a unique situation brewing. The pharma company is lying about their medication. We have to go after the makers of OxyContin. My patients trusted me. I can't believe how many of them are good now. We're going to do everything in our power to make sure justice is served. We're going to cure the world of its pain. Dört duvar arasında satranç. Mekan tek, bir sorgu odası. Silah yok, takip sahnesi yok. Sadece bir şüpheli, bir dedektif ve gerçeğin peşindeki o gergin sessizlik. Kriminal UK, minimalizmin zirvesi. Her bölüm bağımsız bir hikaye gibi görünse de aslında insan psikolojisinin savunma mekanizmalarına inceliyor. Kamera şüphelinin yüzündeki tek bir seyirmeyi yakalamak için beklerken siz de ekran başında nefesinizi tutuyorsunuz. Sorgu odasındaki o tek yönlü ayna var ya, diziden sonra her aynaya baktığınızda arkada birilerinin hadi itiraf et artık diye beklediğini sanıp kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Yes. Guilty. Guilty. Innocent. Kuzey'in buzlu kalbi. Kapanışı bir efsaneyle, Saga Noren ile yapıyor. Öresund Köprüsü'nün tam ortasında iki ülkenin sınır çizgisinde bulunan bir cesetle başlayan bu yolculuk İskandinav polisiyesinin kutsal kitabıdır. Saga Noren karakteri televizyon tarihinin en eşsiz figürlerinden biri. Sosyal becerileri sıfır, dürüstlüğü ise ölümcül. Dizinin o gri, soğuk ve mesafeli atmosferi aslında karakterlerin iç dünyasının bir yansıması. Sosyolojik tespitleri ve karmaşık olay örgüsüyle tam bir gurme tabağı. Saga'nın sosyal ilişkilerdeki rahatlığını gördükten sonra ben de mi böyle dürüst olsam diye düşünebilirsiniz. Denemeyin dostlar. İlk iş gününüzde kovulur, ilk akşam yemeğinizde yalnız kalırsınız. Saga olmak bir sanattır. Biz sadece izleyicisiyiz. Dostlarım, listenin sonuna geldik.
bu diziler size sadece vakit geçirtmez, sizi değiştirir. Zekanıza hakaret etmeyen, her karesinde bir emek ve felsefe barındıran bu yapımları izledikten sonra sıradan içeriklere dönmek biraz zor olacak, şimdiden uyarayım. Peki siz bu listedeki hangi odaya girmeye cesaret ederdiniz? Ya da Saga Noran ile bir akşam yemeğine çıkabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Seviyeyi düşürmeden tartışalım. Henüz kanala abone olup o gurme zilini çalmadıysanız bir sonraki ziyafeti kaçırabilirsiniz demektir. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Zekanıza iyi bakın. Hadi ben kaçtım.